Süper güçlü mega şirketlerin dünyaya egemen olduğu, şirketlerin artık devletlerden bile daha güçlü olduğu bir gelecekte çok yüksek teknolojiler mevcut olmasına rağmen fakir sınıf bu imkanlardan faydalanacak imkanlara sahip değildir. Dolayısıyla zengin elitler daha da zenginleşirken fakirler de daha fakirleşti. Fakir nasıl hayatta kalırım derdindeyken zengin ise nasıl daha zengin olabilirim derdine düşmüştü. Ama bu hayat zenginler için de kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü artık hayat risklerle dolu ve herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Cyberpunk, distopik bir gelecekte ileri teknoloji içeren bir bilim kurgu alt türüdür. Distopik bir gelecekte geçtiği için dünyayı karanlık bir yüzle ve insan gaddarlığının teknolojiyle buluşmasının ne tür boyutlara ulaştığı bir kaos ortamı resmedilir. Kökeni 80'li yıllara dayanan Cyberpunk akımı temel olarak bireyin geleceğin teknolojisiyle yaşadığı sorunları ve mücadeleyi konu edinir. Teknoloji her ne kadar tüm sorunların çözümü olsa da aynı zamanda tüm sıkıntıların sebebi de o olmuştur. Sanal gerçeklik, yapay zeka, robot polisler, vücut modifikasyonu, cyborglar, uzay kolonileri gibi teknolojik gelişmeler artık sıradanlaşıp bu gelişmiş bilimlerin toplumsal düzendeki toplu değişikliklerin nasıl olacağı anlatılır. Bilgiye ve teknolojiye sahip süper şirketler dünyanın her köşesinde ekonomiyi, sağlığı ve en önemlisi gerçekliği istedikleri gibi yönlendirebilirler. 21. yüzyılın ortaları ve 22. yüzyıldan sonraki dönemde hava kirliliğinin gündüzleri alacakaranlık bir pusa dönüştürdüğü, asit yağmurlarıyla yıkanan neon tabelalarla dolu sokaklarda aşırı yüksek binaların yükseldiği bu dünya, açgözlülüğün, acımasızlığın ve çaresizliğin hakim olduğu bu düzende zayıflara asla yer yoktur. Şehirlerde yükselen bu mega yapılar o kadar çok büyüktür ki sanki şehir içinde başka bir şehir gibi işlev görür. Nüfus aşırı fazladır ve toplumun çoğunluğu fakirdir. Ama en fakirler bile teknolojik aletlerle çok fazla içli dışlıdır. Örneğin günümüzdeki ancak fuar etkinliklerinde sergilenebilen milyonlarca dolarlık robotlar iyice yaygınlaşıp en varoş kenar mahallelerde bile insanların robotlarla veya sibernetik yükseltmelerle donatılmış olduğu görülebilir. Ancak buna rağmen halk yine fakirdir. Onların teknolojisi tabii ki zenginlerin kullandığı lüks aletlerden arta kalan hurdalardan toplanmıştır. Fakirler çoğu zaman çöplükte hurda toplayarak geçinir ve bu hurdalarla yaptığı robotları veya teknolojik aletleri çeşitli amaçlarda kullanır. Bu durum birçok siberpunk yapımında işlenmiştir. Mesela ilk cep telefonunun çıktığı zaman çok lüks bir alet olarak görülürdü. Bugün ise tuşlu telefon kullanan bir insanla dalga bile geçerler. Yani bir zamanlar ulaşılması zor olan lüks bir ürün bugün teknoloji geliştikçe sıradanlaşır, statüsünü ve önemini yitirir. Robotlar da ilk çıktıklarında aynen bu şekilde olacak. Bu fakir olarak yaşayan kalabalık alt sınıfın insanları aslında aç ve açlıkta yaşayan aşırı yoksul insanlar değildir. Onlar aslında mutsuz oldukları için fakirdir. Teknolojinin insanlığa sınırsız imkanlar sunduğu ve tüm problemlerin çözüldüğü bir dünyada insanlar artık doyumsuz ve depresif hale gelmiştir. Bu büyük şirketlerde bu doyumsuz ve mutsuz insanlara yapay mutluluklar satarak çok büyük güç elde etmişlerdir. Bazen beyin bilgisayar arayüzü ile insan zihnine yüklenen yapay anılar, bazen holografik sevgili satarak, bazen hizmetçi robotu veya klon köle satarak, bazen ölümsüzlük satarak, bazen de süper gerçekli simülasyon dünyasında puan toplayarak üstünlük sağlama mücadelesi için savaşmak. Bu tip süper teknolojiler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Halk ise
bu teknolojilerden faydalanmak için varını yoğunu ortaya koyarak gece gündüz çalışır. Halk da zaten bu yüzden aşırı fakirdir. Şirket ise bu yüzden süper zengindir. Bu tip insanları böyle bilim kurgu hikayelerinde değil, aslında çevremizde bile rahatlıkla görebiliriz. Maddi durumu el vermese bile cep telefonunun en son modelini alır ve çektiği sahte mutluluklarla dolu selfileriyle sosyal medyayı daha da çekilmez bir hale getirirler. Gelir seviyesi düşük olduğu halde kuru ekmek yiyip kredi borcuna girerek aldığı son model araba ile gezerken kendini daha yüksek bir statüye ulaşmış olduğu yanılgısına kapılır. İşte bu şirketlerin sattığı sahte mutluluk da tam böyle bir şeydir. Tüm bunlar belki de yavaş yavaş gerçekten bir siberpunk çağına giriş yaptığımızın bir kanıtı olabilir. Zaten siberpunk'ın bu kadar çok tutmasının ve sevilmesinin en büyük sebebi gerçekçi olmasıdır. Çünkü ütopyaların sunduğu cennetsi hayatın gerçekleşme ihtimali çok daha imkansızdır. Ama siberpunk distopiktir ve distopyalar gerçektir, var olması mümkündür. Siberpunk aslında bir gelecek vizyonu veya planı değildir. Sadece teknolojinin çok geliştiği distopik bir dünyayı resmeder. Gelecek illaki böyle olacak diye bir şart yoktur. Tıpkı Geleceğe Dönüş filminin geçtiği 2015 yılı ve Blade Runner'ın 2019 Los Angeles'ı gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz bu tip fütüristik içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala destek olmak için abone olun, yorum yapın veya videoları sosyal medyada paylaşın ve diğer sitelerden de takip edin.